Bütün e, olanaksızlıklara rağmen ve malzemenin sınırlı ve ilkel olmasına rağmen esasında Göçmenköy 1. ve 2. kısmın dizaynı tam öğrendiklerime, bildiklerime ve ideale en yakın şekilde yapılmıştır. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Elimizde oluklu saç bile yoktu. Yani bu lamarina dediğimiz malzeme bile yoktu. Düz saçtan büyük koğuş tipinde yaptık. Yani hepsini bir hacim içine koyduk. Sonra yavaş yavaş ustalar emrimize verilince geçmiş inşaat metotlarını bilen kerpiç kestik. Ve dediğin gibi tuğla pişirdik. Kireç ocakları yaptık. Ve çok kısıtlı miktarda da kaçak olarak çimento, bir kamyon çimento, Rum polisi göz yumuyordu, rüşvet yiyordu. Huduttan, Alayköy hudutlarından, Göngeri tarlalarının içinden çimento geliyordu. Onu da az miktarda kullanıyorduk. Onu briket yapmaya kullandık. Biliyorsun beton blok dediğimiz, onları yapmamız. Yavaş yavaş kalite gelişti. Eski Ortaköy Köprüsü'nün ötesinde hiçbir yapılaşma yoktu. Ve orada bir mülkiyet çalışması yaptığımızda bir miktar Türk malı olduğunu ama büyük miktarda Rum malı toprağı olduğunu da tespit ettik. Dolayısıyla göçmenevi yapılması söz konusu olduğu zaman bunu satın almamız gerektiği sonucuna vardık. Ve Aziz Beyli ailesi, eski Posta Genel Müdürü Aziz Beyli, Aziz Bey ailesinin temsilcilerine uğradık. Oğulları Vedat Bey, eski başsavcımız ve mimar Behzat Aziz Beyli bu konuda müthiş bir anlayış gösterdiler. Yanlış hatırlamıyorsam sembolik bir fiyata bize ilk 1. kısım arazisini sattılar. Tamamıyla bakir bir alandı orası. Yani resimlerden de görüleceği gibi onun ötesinde hiçbir yapılaşma yoktu. 1963 sonrası zaten kimsenin inşaat yapacak hali ve olanağı da yoktu. Ki 1. kısımda maalesef oluklu çinkodan başka bir çatı örtüsü kullanmamız mümkün değildi. Malzeme ve sağlamlık bir sorundu. Nitekim çok fırtına çıktığı bir günde bazı çatıların uçtuğu haberi geldi. Bir endişeye kapıldık, dehşete kapıldık. Zaten bir an önce bitirelim, bu insanları rahata kavuşturalım derken bu defa bu bir gecikmeye neden oluyor. Bir masrafa neden oluyor. Ayrıca burada bir mimari ve mühendislik hatası varsa o da bizi rahatsız ediyor. Dolayısıyla koşarak hiç yemek yemeden inşaat yerine gittiğimde böyle 100-200 metre öteye bu bahsettiğim hafif çatı örtüsünü söküp götürdüğünü gördük. Onun üzerine hemen tedbir aldık ve çatı merteklerini duvarın içerisine ankre edecek şekilde demir bağlantılarla çok sağlam hale getirdik. O günden sonra hiç böyle bir sorun yaşanmadı. 1968'e geldiğimizde 67 yılında Göçitkale olayları oldu. Türkiye müdahale edecek kadar ileriye gitti. Eğer askerinizi, işgal eden askerinizi çekmezseniz müdahale edeceğim dedi. Rum ve Yunanistan gerçekten ve Magarios gerçekten buna inanarak tümenini de Grivas'ı da çekti. Ondan sonra da Magarios kendi inisiyatifiyle bu kantonlar içine yerleşen ve adeta mahsur kalan ve hapishane hayatı yaşayan bütün bu bölgeleri hareket serbestisi verdi. Dolaşabilirsiniz dedi. Üzerimizdeki aplukayı kaldırdı, inşaat malzemesi satılmaya başladı. Çimento da dahil. Ve 2. kısmı biz Göçmenköy'ün, yani batı taraftaki kısmı,
ki oradaki evler daha iyi görünüyor hastaneye yakınlığında. Farkındaysan onlardan daha az bozulma var. Onları daha iyi malzemeyle yaptık. Tuğla ile yaptık, kirevitle yaptık ve daha kaliteli oldu onlar. İkinci kısmı yapma gündeme gelince yine araziyi aramaya başladık ve bu defa Doktor Küçük Terekesi'nden bu şimdiki ikinci kısmın arazisini satın almış olduk ve 67'den sonra bu defa adanın bütün bölgelerinde göçmen evi yapmaya başladık. En ucuz olabilmesi için sıra tip evi, teras housing dediğim şeyi, yani bunu İngiltere'den getirdiğimi söyleyebilirim. Her unit 4 metre cephesi vardı. Niçin 4 metre? Elimizdeki mertekler 4 metreydi. Onun için iki katlı binalarda 4 metreye göre hareket ettik. Ama alanı da 55-60 metrekare üstüne çıkmadık. Çünkü bunu en ekonomik şekilde yapmak zorundaydık. Türkiye'den gönderilen parayla bunu yapmak durumundaydık ve azami miktarda yapmak durumundaydık. Ve ayrıca işçiliği de tamamıyla imece usulüyle, yani mücahit gücünü ortaya koyarak askerin işte oradaki rolü hem bize malzeme sağlamada yardımcı oluyordu, çatı malzemesi, çimento ve ayrıca da bütün mücahit gücünü, her gün çatışma olmazdı. Geceleri daha çok asker mevzilere nöbete giderdi. Sair zamanlarda, gündüzleri de bizim emrimize verilirdi. Ben bizzat inşaatın başında dururdum. İdari işler olduğunda yerime bir başka mühendis bırakırdım. Ve bunları biz o günün maliyetiyle çok ucuz, yani 500 ile 700 Kıbrıs lirası arasında mal ettik. Yani maliyet de çok önemli bir faktördü. Bütün kayıtlar zaten askerde de olduğu için mücahitte. Çünkü Kızılay yardımı dağıtırdık evlere. Dolayısıyla aile bazında istatistiki bilgi vardı elimizde. Askeri idare bir liste yaptı. Ve en mağdur durumda olanları listeledi isim bazında. Ve ondan sonra onlara da en adil olabilmesi için torba içinde numara çektirdi. Evlerin numarasını çektirdi ve ona göre, yani o evler birbirinin aynıydı ama mesela en köşede olan daha avantajlı. Bir yan bahçesi vardı falan. Onu bile hakça olabilmesi için kurada çıkarsaydı onun hakkı oluyordu. Yani siyaset yoktu o zaman. Manchester School of Town and Country Planning'de elbette gerek mimarimi gerekse fiziki planlama bilgimi çok iyi aldığımı söyleyebilirim. Çok iyi bir okuldu Manchester ve yani heyecan ve ideal yüklü döndüğümü de söyleyebilirim. İşte orada bunları uygulama imkanı buldum. Bu sınırlı şeylere rağmen. Örnek aldığım İngiltere'den, örnek aldığım en önemli şey, yani mesela Samanbahçe projesi 1900 yıllarda yapıldığında esasında sıra tip evdi. Garden City bahçe şehir İngiltere'de 1900'lerin başından itibaren uygulanmaya başlayınca bunu 1940'lı 45'li yıllarda İngiltere uyguladı. Kaymaklı evlerinde uyguladı.
birlikte elbette bu örnekten giderek biz de Göçmenköy'ü bir nevi bahçeli ev yaptık. Dizayn yönünden de o günden sonra o kadar şehircilik kurallarına uygun bir proje yapıldığını bile söyleyemem. Yani ondan sonra yaptığımız, devlet olarak yaptığımız sosyal konut projelerinde bile Göçmenköy'deki dizayn kuralları o kadar uygulanmadı. Nitekim drenaja dikkat edilmedi ve yıllarca bu Taşkınköy tarafında su baskınları oldu. Sanayi sitesinde su baskınları oldu, hala oluyor. Göçmenköy kendi karakterini koruyamadı. O tamamıyla bizim idari ihmalimizden kaynaklandı. Belediye Başkanı Şemi Bora'ya çok acayip ilaveler yapılıyor, Göçmenköy bozuluyor dediğimde biz oraya karışmayız dedi. Yani herkes istediğini yapabilir biçiminde bir politika uyguladığını söyledi. Dilimiz damağımız tutuldu. Yani bir yönetim varsa, hele bir devlet varsa artık 74'ten sonra bunun bu şekilde olması doğru değildi. Ne olursa olsun. Ve dolayısıyla şimdi Göçmenköy'ü dolaştığınızda orijinal karakterinde bir sıra tip ev çok az görebilirsiniz. Hele dörtlü evleri yıkıp 3 katlı, 4 katlı yapanlar bile var. Dolayısıyla orada İngiltere'de bile bildiğimiz toplu konuta hiçbir müdahale yapılamazken bizde herkes canının istediği şekilde ilaveler yapmak suretiyle Göçmenköy orijinal karakterini kaybetti. Bu bir mimar olarak, bir şehirci olarak tabii ki rahatsız edici bir kurumdur benim için. Bırakın ki projenin de müellifiyim, projeyi de yapan kişiyim ki etikete göre, Code of Conduct'a göre mimar isterse buna müsaade etmez. Kendi yaptığı herhangi bir ilavenin yapılmasını kendi izni olmadan izin vermez. Ama nerede bizim perişanlığımız içerisinde böyle bir iddia ile ortaya çıkacak olsaydık herkes bize gülecekti herhalde.